Ne oldu lan? Ne? Bir şey mi oldu? Ha yok ya şu sınav mevzusu. Canım biraz sıkkın. Ne? Ne yapacaksın? Yani sonuçları bekliyorum da hiç iç açıcı değil. Ya bir bok yapmayacaksın yani. Bak ya yine aynı soru. Oğlum ne yapabilirim? Ya bilmem, belki şu sana anlattığım sosyal medya işine bakabilirsin. Ya yine mi şu mevzu? Ne demek yine mi şu mevzu? Hiçbir şans vermedin ki. Zaman kaybından başka bir şey değil çünkü. Komikti. Ne komikti. Konuya gireceğim mi artık? Nasıl olur da senin gibi mutlak zamanının yarısından fazlasını sosyal medya, video oyunları, hatta çoğu zaman pornoya veren biri zaman kaybından bahsedebilir? Son kısım. Son kısmı s**tir et. İkiyüzlüsün, tüketicisin. Senden neredeyse nefret ediyor ve hiç saygı duymuyorum. Bitti mi? Bak, bence konuyu yanlış bir yerden ele alıyoruz. Devam et. Okula gitmek ilgini çekiyor mu? Komikti. Çekmiyor yani. Hayır. Peki okulu bitirdikten sonra seçeceğin meslek ilgini çekiyor mu? Hayır. Demek ki bilmiyorsun. Neyi? Okula niye gittiğini, niye sınava girdiğini, niye bunları yaptığını vesaire. Hayır yani gitmemiz gerek. Okuyup büyük adam olmalıyız. Bir meslek sahibi olmalı ve ömrümüzün yarısı artı çeyreğini verip bir araba, başımızı sokacak bir ev. Fazla mı oldu? Senin sorununu anladım. He sorunum mu oldu şimdi? Oğlum bunlar senin sözlerin bile değil. Baskıcı medya ve çevren tarafından beynine empoze edilmiş safsata şeyler. Olabilir. Şu oynadığın video oyunları, isimleri neydi? Yani çok var. Söylesene oğlum. Brawl Stars, Devam et. Roblox, Minecraft, LOL var. LOL! LOL. LOL. Ne olmuş LOL'e? Bak, LOL'ü çok fazla oynamış biri olarak Hadi lan söylüyorum. sen LOL mu oynadın? Evet, hepimiz geçtik oradan. Devam edebilir miyim? Ha pardon doğru. LoL'ü oynadıysan metayı biliyorsundur değil mi? Meta mı? Hani şu o an için güçlü olan şey mi demek? Gibi. Yani daha çok avantajlı anlamına geliyor. Devam et. Misal diyelim, oyuna yeni bir güncelleme geldi. Daha doğrusu yeni bir yama. Ve diyelim ki bu yamada Yasuo artık seviye başına 10 büyü kalkanı kazanıyor. Bu da middeki büyücülere karşı onu daha güçlü yapıyor değil mi? Peki ne anlıyoruz bundan? Bayağı büyük bir LOLcu olduğunu mu? Oho şakaydız. Bak Koçer, anlatmaya çalıştığım mevzu şu. Eğer hedefin para kazanmaksa okul artık eski yamada kaldı. Devam et. Eskiden para kazanmak için ne yapman gerekirdi? Ve eskiden dediğim cidden eskiden, 1900'ler falan. Yani okul oku, işe gir, iyi bir beyefendi ol ve çalışıp para kazan. Evet, Bir dakika harbi mi? evet, tam olarak anlattığın gibi. Okula git, meslek sahibi ol ve çalışıp para kazan. Niye içimde bunun kötü bir şey olduğuna dair bir his var? Çünkü meta değişti oğlum. Eskiden para kazanmak için bir meslek seçmem ve haftada 45-50 saat çalışmak zorundaydım. Ama artık öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Metanın değişmesi onun daha az riskli olduğu anlamına gelmiyor. Okul en azından güvenli. Yüksek riskler büyük ödüller getirir. Ödüle ihtiyacım yok. Paraya da mı ihtiyacın yok? Tabii ki var. Bunun için sınava girdim ya. Evet, artık yıllar sonra ilk paranı çekersin artık. Ha, olur da bir işe de giremezsen kahvemi sıcak istiyorum. En azından elimin altında bir iş olur. Sevmeyeceğim bir iş. O kadar çok yükseldiğim için kusura bakma. Haklıydın. Dediğin her kelimede haklıydın. Ben bir korkam. Neden korkuyorsun? İşin aslı hazır mıyım bilmiyorum. Neye? Sosyal medya olayına mı? Evet, okul okumak zehir gibi bir şey. Potansiyelimi heba ettiğimin farkındayım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Temelden başlayacaksın. Derken? Mesela bu hayatta neler yapabiliyorsun? Nasıl yani? Yine bir metafor falan mı soruyorsun? Hayır, yani kelimenin tam anlamıyla bu hayatta neler yapabiliyorsun? Bir niş gibi mi? Evet. Yani basketbol oynuyorum, video oyunlarını seviyorum, spora gidiyorum. Güzel. Yani elimizde bir şey var. Bu örneklerin sırasıyla ders çalışmak, sinema, boks, futbol, basketbol, yani her şey olabilir. İyi tamam. Hayatta bunları yapabiliyorum işte. Ne işimize yaradı bu bilgi? İki aralarından hangisini en iyi yapabiliyorsun? Yalan yok. Basketbolda bayağı iyi. Ne? İçeriğini bulduk bile. Ne? Basket mi çekeceğim? Aynen öyle kanka. Basket çekeceğiz. Anlamıyorsun oğlum. Korkuyorum. Ya millet beğenmezse, ya eleştiriler alırsam, ya biri saçımla dalga geçerse, ya oyunlarım... Sıkıntın şu. Çok düşünüyorsun. Düşünmek kötü bir şey mi? Bu iş modelinde mi? Evet. Bak, eğer okula gerçekten bir meslek sahibi olmaktan ziyade zorla gidiyorsan ve 4-5 yılını stresli ve oldukça bunaltıcı bir iş hayatıyla bir patronun gözetimi altında itaatkar bir şekilde geçirmek istiyorsan
Seni tutmuyorum. Ama bu bahsettiğim iş modeli çok değerli. Kendi işinin patronusun. Bütün sorumluluklar sana ait. Yükselip bir kitleye ulaşmaya, para kazanmaya, dolu dolu para kazanmaya okula giden herkesten önce başlayabilirsin. En önemlisi bunu severek yapacak olman. Korkuyor musun? Hepimiz korkuyoruz. Ama bu yolda çok da düşünmemen lazım. İlk boktan videoyu at, sonra bir tane daha ve bir tane daha. bir bakmışsın, gelişmeye başlamışsın. Takipçilerin olmuş, senden bir şeyler öğreniyorlar. Bu çok değerli bir şey. Hem sevdiğin şeyi yapıyorsun, hem para kazanıyorsun, hem de dünyaya bir fayda sağlıyorsun. Veya diğer yolu seçip sevmediğin işte beyaz yakalı ruhsuz biri olarak çalışabilirsin. Ya da birazcık erkeksen şu sosyal medya işine bir adım atıp ne olacağını görürsün. Ama ailem hep bir mesleğim olsun istediler. Ya yine mi şu aile tribi? Oğlum senin hayatını... Alo! Kusura bakma ama aileler geri kafalı cahillerdir. Hey. Yalnızca sen şu anki zamanın imkanlarını biliyorsun ve ailenin asla anlamayacağından onlara konuyu açmıyorsun bile. Evet, çünkü anlamayacaklar, bağıracaklar. Doktorluk varken YouTuber ne lan diyecekler. Bak ailen sana bağıracak ama bunu senin iyiliğin için yapacaklar. Ama şunu anla, ailen hatta öğretmenlerin cahiller. Şu anki dünyanın, sistemin, metanın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorlar. Sen biliyorsun. Onlara bu salak sosyal medyacıların ne kadar para kazandığını göstersen bile inanmazlar. Çünkü bilmiyorlar. O yüzden bizi onların zamanında mantıklı olan sisteme göre zorlamayı seçiyorlar. Ama bu çok saçma çünkü hayat 10-20 yıl öncekinden çok değişti ve artık para kazanmak içinki fırsatlar muazzam. Küçük bir çocuk çıkıp TikTok'ta dans ediyor ve totalde 15 doktorun maaşını 2'ye katlayabiliyor. Bunun neresi mantıklı? Değil. Değil. Ama meta böyle ve bu metayı oynamamak, reddetmek, ben buna kızıyorum. Okulu cidden bırakmalı mıyım? Bak, eğer bir meslek sahibi olmak istiyorsan, cidden istiyorsan lütfen kesinlikle okulu. Eğer içinde gerçekten bir doktor, bir polis, bir itfaiyeci olmak varsa kimseyi dinleme. Bu isteğini gerçekleştir. Ama Ama eğer okulu sırf baban memur olmanı istediği için okuyorsan veya ne yapacağını bilmediğinden dolayı bu köle sisteminin içine girmiş ve sürüklenenlerdensen sanırım diğer opsiyonu seçmen daha iyi olur. aslına bakarsan çocukluğumdan bu yana bilgisayarlarla büyüdüm. Bir sürü video oyunu oynadım ve İngilizcemi geliştirdim. Kendi çapımda yaratıcı sayılırım. Arkadaşlarım beni komik bulur. Belki yaptığım işle bu yönlerimi birleştirirsem ortaya güzel bir şey çıkarabilirim. İşte şimdi bir yerlere gelmeye başladık. Özellikle şu mesleklerle ilgili dediğin şey kafama yattı. Değil mi? Eğer her zaman bir doktor olmak istediysen git ve o diplomayı al sonuna kadar. Ama eğer aklımızda bir meslek veya bir kariyer yoksa ve üniversiteye gitmemizin tek sebebi gitmezsek babamızın bize bağıracağıysa bu acınası. Daha iyi özetleyemezdim. Hatta bir adım daha ileri gidilebilir. Ne? Git ailenle bu konuyu konuş. Hayatının en verimli yaşlarından 4-5 yılını istemediğin bir işe heba etmek istemediğini söyle. Yüksek riskler büyük ödüller getirir. Sırf ailen diye, sırf öğretmenlerin diye dünyanın şu anda nasıl bir yer olduğunu bildikleri anlamına gelmiyor. Anlayışlı bir ailem var. Eğer iyi bir şekilde açıklarsam arkamda dururlar ve bu girişimimi desteklerler. Umarım. Ama her halükarda bu iş seni çok büyütecek. Sana çok şey katacak. İronik. Ne? Yıllarca okul okuyup bir kere bile online bir iş kurma dersi almadık. Hatta şu ana kadar okulda bildiğim hiçbir şeyi bu iş için kullanmayacağım. İronik. Evet, zararın neresinden dönsen kârdır. Peki şimdi ne yapmalıyım? Basit. Nişini bul, videosunu çek, yükle. Bu. Tamam. Bu durumda basketbol çekeceğim. İlla basketbol olmasına gerek yok. Gerçekten sevdiğim bir şey bu. Bu hayatta iyi bildiğim bir şey. Yapay, sanal, fiziksel. Evet. Sanırım nereden başlayacağımı biliyorum. Hop! Beyler videoyu sonuna kadar izle... Bu arada bayanlar da izliyor. Onlara da selamünaleyküm. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süper thanks'lerimiz açıldı. Bir de katıl button'ımız açıldı. Onlara bir göt atarsanız çok müteşekkir olurum. Bir de beyler bir yalan söyleyip gideceğim. Bundan sonra hızlı videolar atmaya çalışacağım.